Fizikte ekstra boyutlar kavramı, yerçekiminin alışılmadık zayıflığından karanlık maddenin gizemine kadar pek çok problemi açıklayabilecek cesur bir fikir. Bu videoda Kaluza-Klein'in 5. boyut hipotezinden sicim teorisinin çok boyutlu evrenine ve güncel deneylerin bu gizli boyutları arayışına kadar her şeyi anlaşılır bir şekilde inceleyeceğiz. Ekstra boyutlar gerçekten varsa evrenin işleyişine bakışımızı kökten değiştirebilir. Hayatın boyunca hep 3 boyutta hareket ettin. İleri geri, sağ sol, yukarı aşağı. Zamanı da ekleyince gerçekliğin tam resmi bu gibi geliyor. Ama ortada bir sorun var. Fizik bunun yeterli olmadığını sürekli ima ediyor. Denklemler tam oturmuyor. Kuvvetler dengelenmiyor. Yerçekimi sanki bir sırrı saklıyor. Neden bu kadar zayıf olduğunu düşündüm. Belki de gücünün çoğu göremediğimiz gizli bir boyuta sızdığı için bize bu kadar cılız geliyor olabilir. 100 yılı aşkın süredir bilim insanları evrenin duyularımızın algılayamadığı fazladan boyutları olabileceği ihtimalini kovalıyor. Bu bir bilim kurgu senaryosu değil, başka türlü çalışmayan denklemlerin zorlamasıyla ortaya çıkmış ciddi bir fizik olasılığı. Eğer bu boyutlar gerçekse yerçekiminin zayıflığını açıklayabilir. Kozmosun gerçek mimarisini ortaya koyabilir. Hatta evrenimizin birçok evrenden sadece bir tanesi olduğunu bile ima edebilir. Yani soru basit ama sarsıcı. Gerçekliğin tamamını mı görüyoruz yoksa sadece ince bir dilimini mi? Düşünün, fizik tarihi ufak uyumsuzlukların keşfine dayanır. Merkür gezegeninin yörüngesi hesaplanandan azıcık sapıyordu. Bu minik fark Einstein'a genel gölgeyi buldurdu. Bir deneydeki beklenmedik sonuç ise kuantum mekaniğinin doğuşunu sağladı. Yani hesaplar tutmuyorsa ortada önemli bir şey olabilir. Ekstra boyut fikri de böyle bir tutarsızlıktan doğdu. En inatçı bilmecelerden biri yerçekim. Günlük hayatta cisimleri aşağı çeken bu kuvvet, diğer temel kuvvetlerle kıyaslandığında şaşırtıcı derecede zayıf. Küçücük bir mıknatıs bir ataşı yerden kaldırarak koca dünyanın çekimini alt edebiliyor. Eğer doğanın 4 temel kuvveti aynı evrende varsa nasıl oluyor da yerçekimi diğerlerine göre bu kadar güçsüz kalıyor? İşte fizikçilerin hiyerarşi problemi dediği bu soruna olası bir cevap. Yerçekimi aslında güçsüz değil. Sadece gücünü bizim göremediğimiz boyutlara da paylaştırdığı için bizi zayıf görünüyor. Yani yerçekimi tıpkı aynı anda birden fazla işle uğraşan bir çalışan gibi. Ekstra boyutlarda da etkin olduğundan elimize daha az güç kalıyor. Bu fikir matematikte de işe yarıyor. Ekstra boyut olmadan yerçekimi diğer kuvvetlerle aynı denklemler altında birleşmiyor. Ama denklemlere fazladan boyutlar eklenince 4 kuvveti tek çatı altında toplayabilecek daha büyük bir kuramın kapısı aralanıyor. Sanki doğa en başından beri fısıldıyor. Yerçekiminin zayıflığı daha yüksek boyutlu bir yapının gölgesi olabilir. Tüm bu ipuçları belki de evrenin algıladığımızdan daha zengin bir mimariye sahip olduğunu göstermektedir. Ekstra boyutlar gerçekten varsa bugün garip görünen pek çok problem aslında beklenen hale gelebilir. Fizik adeta resmin tamamını görmüyorsunuz diyor. Bu belirsizlik günümüzde hala birçok fizikçiyi ekstra boyut ihtimalinin izini sürmeye itiyor. Ekstra boyut kavramı fizik sahnesine gireli 100 yılı aşkın zaman oldu. Her şey o dönem bilinen iki kuvveti birleştirme sorusuyla başladı. Yerçekimi ve elektromanyetizma acaba aynı madalyonun iki yüzü mü? 1919'da Theodor Kaluza, Einstein'ın uzay zamanı eğip büken yerçekimi denklemlerine beklenmedik bir ek yaptı. Ya bu denklemleri 4 yerine 5 boyutta yazarsam dedi. Başta tuhaf bir matematik oyununa benziyordu. Ama sonucu şaşırtıcıydı. 5 boyutlu denklemler yalnızca yerçekimini anlatmakla kalmadı. İçlerinden kendiliğinden elektromanyetik kuvvet denklemleri de çıktı. İki farklı görünen kuvvet tek bir 5 boyutlu çerçevede doğal olarak birleştirilivermişti. Tabii ki akla hemen şu soru geldi. Eğer gerçekten 5. bir boyut varsa neden hiç fark etmiyoruz? 1926'da Oscar Klein bu soruya daha iyice bir yanıt verdi. Ekstra boyut belki de o kadar küçük bir halkaya kıvrılmıştır ki gözümüzden kaçıyordur. Uzaktan bakınca tek boyutlu görünen bir pipetin yakınından aslında etrafında dolaşılabilen bir yüzeye olduğunu fark etmek gibi uzaydaki bu ek boyutta hep oradadır ama atomlardan bile daha küçük ölçeklere gizlenmiştir. Bu yüzden günlük hayatta onu algılayamayız. Kaluza-Klein teorisi o zamanın iki kuvvetini yerçekimi ile elektromanyetizmayı daha yüksek boyutlu bir uzay sayesinde birleştirmeyi başarmıştı. Ne var ki bu parlak fikir kuantum devrimi sırasında arka planda kaldı. 1920'ler ve 30'ların ilgisi atomların garip dünyasına kaymıştı. Yine de tamamen unutulmadı. Çünkü sonraki yıllarda fizikçiler kuvvetleri birleştirmeye çalıştıkça matematik sanki hep o eski fikre geri dönüyordu. Denklemler adeta bir şey eksik, belki fazladan bir boyut diye fısıldıyordu. Görüyoruz ki yüksek boyutlar sırf egzotik görünsün diye uydurulmadı. Doğadaki kuvvetlerin neden gördüğümüz gibi olduğuna dair
gerçek çabalardan doğdu. Ve bir kez tohum atıldıktan sonra matematiğin sınırlarını ne zaman zorlasak o ekstra boyutlar yine karşımıza çıkıyor. Nitekim o eski fikir modern teorilerde, örneğin birazdan inceleyeceğimiz sicim teorisinde güçlü biçimde geri döndü. Kaluza-Klein fikri ilk tohum ise sicim teorisi, onun ormana dönüşmüş hali. Sicim teorisi 1960'ların sonunda aslında bambaşka bir problemi açıklamak için ortaya çıktı. Atom çekirdeklerini bir arada tutan güçlü nükleer kuvvet, parçacıkları boyutsuz noktalar yerine titreşen ufacık iplikçikler olarak ele aldı. Bir sicimin titreşim şekli değiştiğinde bize farklı bir parçacık olarak görünüyor. Bir titreşim elektronu andırırken bir başkası fotona, bir diğeri kuarka karşılık geliyor. Yani evrendeki tüm parçacıklar aslında aynı temel sicimin farklı notaları gibi düşünülebilir. Başta bu fikir çok zarif görünüyordu. Sanki evreni kozmik bir müzik aleti gibi akort ediyorduk. Fakat teoriyi kağıda dökünce garip bir sorun ortaya çıktı. Bildiğimiz 3 uzay boyutunda denklemler tutarlı sonuç vermiyordu. Sicim teorisinin kendi içinde çelişkisiz çalışabilmesi için uzayın daha fazla boyutlu olması şarttı. Hesaplara göre evrenimiz yaklaşık 10 boyutlu bir uzay zaman olmalı. Yani bu teoriye göre gerçeklik günlük deneyimlerimizin çok ötesinde, 10 hatta muhtemelen 11 boyutlu yapıya sahip. Bu ekstra boyutlar teorinin tutarlılığı için zorunlu. Boyutları çıkardığınız anda teori çökmeye başlıyor. Deneyimleyemediğimiz boyutları kabul etmek kolay değil. Ancak eğer sicim teorisi haklıysa 3 boyut ve bir zaman muazzam bir yapının sadece görünen yüzü. Neden bu boyutları fark edemediğimize gelince, teori tıpkı Kaluza ile Klein'in öngördüğü gibi bu boyutların aşırı küçük ölçekte kıvrılıp gizlenmiş olduğunu söylüyor. Üstelik bu gizli boyutların şekli de kritik. Sicim teorisine göre fazladan boyutlar rastgele değil, özel geometriler şeklinde kıvrılmış durumda. Bu olası minik geometrilere Calabi-Yau manifoldu deniyor. Hangi Calabi-Yau şeklinin seçildiğine bağlı olarak sicimlerin titreşimleri ve dolayısıyla ortaya çıkan parçacıklar değişiyor. Başka bir deyişle ekstra boyutların biçimi fizik kanunlarının detaylarını belirliyor. Bu durum teoriyi inanılmaz zengin ama biraz da belirsiz kılıyor. Tek bir zorunlu sonuç vermek yerine devasa bir olasılıklar manzarası, landscape sunuyor. Bizim evrenimizde bu manzaradaki bir nokta olabilir. Kimi bilim insanları bu belirsizliği teorinin zayıflığı olarak eleştiriyor. Neredeyse her sonuca kılıf uydurulabilir diyorlar. Kimileri ise evrenimizin bu sayısız olasılıktan birine denk gelmesinin bir çoklu evren gerçeğine işaret edebileceğini düşünüyor. Sicim teorisi ekstra boyutlar konusunu daha da zenginleştirdi. Teori yalnızca sicimlerden değil, daha yüksek boyutlara yayılabilen yüzey benzeri varlıklardan da bahsediyor. Bunlara kısaca brain, zardan türetilmiş deniyor. Örneğin bir senaryoya göre bizim evrenimiz daha yüksek boyutlu bir uzay içinde yüzen dev bir 3 boyutlu brain olabilir. Tüm bildiğimiz parçacıklar ve kuvvetler bu brain'e bağlı kalırken yerçekimi bu zarın dışındaki boyutlara kaçabildiği için burada zayıf görünebilir. Bu bakış açısı yerçekiminin zayıflığına son derece zarif bir açıklama getiriyor. Gücünün bir kısmı bizim evrenimizin dışına taşmış durumda. Tabi sicim teorisi tartışmasız değil. Teori o kadar esnek ki kesin öngörülerde bulunmak güçleşiyor ve mevcut deneylerle sınanamıyor. Bu da bazılarına göre onu bilimsel bir teori olmaktan uzaklaştırıyor. Ancak göz ardı edemedikleri bir gerçek var. Denklemler ısrarla ekstra boyutları gerektiriyor. Bu fikir paralel evren hikayelerine özenerek değil, matematiğin mecbur bırakmasıyla ortaya çıktı. Doğa adeta fazladan boyutlar olmadan yapamıyorum demiş. İşte bu inatçı zarafet sayesinde somut kanıt olmamasına rağmen sicim teorisi onlarca yıldır fizik gündeminde kalmayı başarıyor. Üstelik ekstra boyutlara işaret eden tek modern yaklaşım sicim teorisi değil. Döngü kuantum kütle çekimi gibi alternatif bir kuramda farklı bir yolla ilerleyerek uzayın beklenenden farklı atomik bir yapısı olabileceğini söylüyor. Kısacası fiziği ne zaman zorlarsak bir şekilde karşımıza hep uzayın görünenden fazla boyutlu olabileceği fikri ortaya çıkıyor.